Efendim herkese merhabalar. Bugün İstanbul'a 1,5 saat mesafedeki Yalova'ya geldik. Yalova belki birçoğunuzun Bursa'ya, İzmir'e giderken yol üstünde göz ardı ettiği bir şehir olabilir. Ama burası tarihi çok eskilere dayanan, Atatürk'ün de sevgisini belirtmek için benim kentim dediği bir yer. Türkiye'nin yüz ölçümü en küçük şehri olmasına rağmen denize kıyısı olarak hatır sayılır bir uzunluğa sahip. Burasının bildiğiniz gibi çok önemli termal kaplıcaları var. Çok güzel de müzeleri var. Biz şimdi günübirlik size dop dolu bir Yalova rotası planladık. Sizin de işinize yarayacaktır. Güneşin altında Yalova gezimize başlarken siz de evinizde rahat rahat, serin serin videoyu izleyebilirsiniz. Sizden tek ricam kanala abone olup videonun altına ufak bir yorum, beğeni yaparsanız da bu videolardan birçok insanın haberi oluyor. Biz de bir sonraki gezi için motive oluyoruz. O zaman Yalova gezisi başlar. Hadi buyurun. Yalova'daki gezimize şehrin merkezindeki Kent Müzesi'nden başlamak istiyorum. Arkamda 1900'lerden kalma bir hükümet konağı var. Yalova'nın tarihi çok eskilere dayanıyor. Milattan önce 3000'lerde Bitinya Krallığı'ndan Hititlere, Friglere kadar çok medeniyet burada yaşamış. Zaten bir yerde su varsa oradaki yerleşim ve oradaki kültür mutlaka gelişerek büyüyor. Atatürk'ün çok sevdiği bir şehir ve özellikle de buraya ünlü şehir plancısı Henry Prost'u getirerek şehir planı yapmış. Arkamdaki bina Kurtuluş Savaşı zamanında Yunanların karargah olarak kullandığı bir yer. Çünkü burası da işgale uğramış. Yıkılıp tekrardan aslına uygun olarak yapılmış. Gelin bir beraber içeri girelim. Tarihinden şöyle bir bilgi sahibi olalım. Ondan sonra da şehri dolaşmaya devam ederiz. Şimdi Yalova gezimiz devam ederken bir yemek molası verelim dedik. Hazır da sıcaktan bunalmışken deniz kenarında Yalova restoranta geldik. Şimdi çay içtiğime bakmayın. Ben aslında balıkların, kalamarın tadına baktım. Size ondan sonra bir fikir vermek istedim. Hem fiyatları hem lezzetleri makul bir yer. Burada birazcık daha dinlenip gezimize devam edelim. ...400 yaşında bir çınarın yanındayım şu anda. 1929 yılında Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'dan Bursa'ya doğru giderken bu çınarı denizden görür ve karaya çıkarak gölgesinde birazcık dinlenmek ister. Ve buraları çok sever. O yüzden de bu çınarın yanında küçük, mütevazi, 2 katlı ahşap bir ev yaptırır. Bir sene sonra tekrar bu köşke geldiğinde bir bahçıvanın dalını binaya değdiği için keseceğini fark eder ve bahçıvana müdahale eder. Dal kesilmeyecek, ev kaydırılacak. İlk başta herkes şaşırır, bir dal için koca ev kaydırılır mı diye, ama Atatürk'ün ağaç ve yeşile olan tutkusundan dolayı bunun yapılmasını ister. İstanbul'dan mimar mühendisler getirilir, binanın altına kadar temelleri açılır ve altına raylar döşenir ve ev 5 metreye yakın bir şekilde sağa doğru kaydırılır. Aslında burada Atatürk'ün yapmak istediği hem yeşile, ağaca olan sevgisini göstermek belki, ama bence bir taraftan da 1930'lu yıllarda, yani Cumhuriyet'in yeni kurulduğu zamanlarda Türk mühendislerine ve mimarlarına neler yapabileceklerini göstermek, imkansız diye bir şeyin var olmadığını aslında onlara anlatmaktı. Tıpkı Cumhuriyet zamanı kendisinin ve silah arkadaşlarının da başardığı gibi. Şimdi birazcık etrafında dolaşalım. İçeride çekim yapmak yasak. Bu güzel köşkü ve bu güzel çınarı bence Yalova'ya geldiğinizde mutlaka ziyaret etmenizde fayda var.
Birazdan size göstereceğim yeri anlatmadan önce bir şey sormak istiyorum. Siz de benim gibi hala kağıdı defteri sevenlerden misiniz? Ben hala gezeceğim yerlere kağıda defteri not alırım. Çok severim yazmayı. Nereden çıktı Yalova'da bu diye soranlar olacaktır. Şöyle anlatayım. Osmanlı'nın ilk kağıthanesi Yalova'da İbrahim Müteferrika tarafından kuruluyor. Yani kağıthane dediğim şey kağıtın üretildiği yer. 1700'lü yıllarda bildiğiniz gibi İbrahim Müteferrika ilk matbaayı kurmadan önce Yalova'da yerli kağıt üretim tesisini burada kuruyor ve daha sonradan da matbaa kurularak artık 1400'lü yıllarda Avrupa'da kurulan matbaa bize de yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Arkamdaki kültür merkezinin içinde İbrahim Müteferrika'ya ait onu anan bir müze var. Yalova'ya da gelmişken gelin burayı da ziyaret edelim. Etrafı nasıl buldunuz? Sizi yemyeşil bir alana getirdim. Zaten Yalova'nın yüz ölçümünün %80'i tarım arazileri ve ormanlarla kaplı. Şu an bulunduğum yerde Tema Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca'nın yaptığı bir arbitrum, yani bir ağaç müzesi. Termal ilçesine giderken yol üstünde bir yer. Çok güzel, yemyeşil bir alan. İlk girişte zaten ağaçların şeklinden ve o yeşilin bin bir tonundan böyle bir mest olmaya biz başladık. Şöyle yürüyüşe devam edelim. Size de bu arbitrumun zenginliklerini göstereyim ama çok keyifli bir yere benziyor. İşte buranın en güzel ağacı, defne ağacı, kızımın ağacı burası. Bu gezimizde kızım yok ama biz burada kendisinin ağacını, bitkisini, o güzel kokusunu da bulduk. Şimdi de geldik Yalova'nın termal kaplıcaların olduğu tesise. Termal kaplıcalarından bahsederken tabii ki önce Atatürk'ten bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü bu bölgeyi gördüğünde, yani Yalova'yı gördüğünde buranın dünyanın su şehri olması gerektiğini söylemiş. Ve buraya ilk başta bir köşk yaptırmış, ahşap 2 katlı bir köşk. Yarışma projesiyle yapılmış ve Mimar Sedat Hakkı Eldem'in projesi buraya uygulanmış. Ve daha sonradan da buraya oteller yaptırarak buradaki kaplıcaların, buradaki şifalı suların dünya çapında değerinin bilinmesi gerektiğini düşünmüş aslında. Bugün bu tesisin içindeki oteller Sağlık Bakanlığı tarafından işletiliyor. Günübirlik veya konaklamalı olarak buraya gelebiliyorsunuz. İçinde birkaç tane otel var, kaplıcalar, banyolar var. Burası hem arkeolojik hem de doğal sit alanı, çünkü geçmişi de çok eskilere dayanıyor. Şöyle birazcık etrafın keyfini çıkaralım. Şimdi size birazcık termal kaplıcalardan bahsedeyim. Burasının 4000 yıllık bir geçmişi var. Yeraltı sularının bir doğal oyu vasıtasıyla ortaya çıkmasından oluşmuş. 2000 yıl öncesinde İmparator Justinian buradaki sulardan haberdar olup arkamdaki hamamı yapıyor. Ama bu hamam değil tabii ki. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılı dolayısıyla da Bizans İmparatorluğundan kalan hamam tekrar ortaya çıkartılıp tadilat geçirtiliyor ve şu anda görmüş olduğunuz haline getiriliyor. Çok büyük bir kompleks burası. Dünyaca ünlü de bir yer aslında. Birçok yerden gelen insan buranın farklı farklı yerlerindeki sulardan kendilerinin cilt hastalıklarına veya diğer hastalıklarına şifa bulmaya çalışıyorlar. Hem günübirlik hem de konaklamalı olarak gelebileceğiniz bir yer. İçeride oteller var. Biz günübirlik geldik. Şöyle bir dolaşalım, hem de size göstermiş olayım.
Şimdi Termal Kaplıcalar'da gezintimize devam ederken yorulduk tabii. Birazcık limonata molası verelim dedik. Burası gerçekten keyifli. Çınar ağaçlarının altında Çınar Kafe'ye geldik. Videoyu da burada kapatmak istiyorum ben. Yalova gerçekten daha önceden bu kadar detaylı gezmediğim bir yerdi. Günübirlik böyle sabah erken saatlerinde gelirseniz de akşama kadar dolu dolu gezebileceğiniz bir kent aslında. İstanbul'dan 1,5-2 saat mesafede belki İstanbul'un bir tarafından diğer tarafına geçerken harcadığınız süre boyunca Yalova'ya gelebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için ben çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala tabii ki abone olup yorumlarınızı da beklerim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.